Değerli arkadaşlar, bir önceki videomda dövmenin haram olduğunu, kaşları aldırmanın veya inceltmenin haram olduğunu veya yasak olduğunu, aynı şekilde dişleri düzeltmenin haram veya yasak olduğunu iddia edenlerin dayandığı hadisin gerçek anlamının ne olduğu, o hadisin birilerinin iddia ettiği anlamda anlaşılması durumunda ne tür problemlerin çıkacağını ifade etmiştim. Tabii ki benim o videomda temel amacım bu zikredilen hususların helal veya haram olduğunu vurgulamaktan ziyade bir hadisin farklı şekilde anlaşılması durumunda zaman zaman absürt diyebileceğimiz sonuçlara veya makul olmayan veya akla, vicdana sığmayan bazı sonuçlara götüreceğine temas etmiştik. Bunu da özellikle yüzümüzde bir kılın veya bir tüyün çekilmesinin lanet edilecek tarzda büyük günah olduğuna dair iddianın doğru, tutarlı, mantıklı olmadığına temas etmiştim. Dövme yaptırmak, kaşlarını aldırmak ve benzeri bu hadiste zikredilen hususların haram olduğunu söyleyenler temelde iki farklı illetten veya iki temel gerekçeden hareket etmişlerdir. Bir kısım ulema Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmek yani fıtrata müdahale etmek olarak bunları yorumladığı için bunların haram olduğunu söylemiş. Bir kısım alim ise bu tarz hususların aldatma, aldanma, birilerini kandırma ve benzeri bağlamda kullanıldıkları için bunların haram veya yasak olduğunu ifade etmiştir. Birinci gerekçeyi ele alalım. Fıtratı değiştirmek veya Allah'ın yarattığını değiştirmek bir şeyin haram olduğunun göstergesi midir? Yani ilgili ayet veya hadisleri böyle mi anlamalıyız? Öncelikle evrende veya dünyada Allah'ın yarattığı pek çok şeye müdahale ederiz. Kendi vücudumuzda dahi sakallarımızı alırız, kısaltırız, bıyıklarımızı alırız. Koltuk altı dahil olmak üzere farklı bölgelerden kıllar çekilir veya alınır, müdahale ederiz. Yani aslında biz Allah'ın yarattığı şeye müdahalenin tamamen haram olduğunu düşünmeyiz. Şayet fıtrata müdahale veya Allah'ın yarattığı şeye müdahalenin mutlak olarak haram olduğunu ve bunun temel gerekçe olduğunu farz etseydik, o zaman hiçbir yerde bu fıtratı, doğuştan gelen hususlara müdahale etmemiz gerekirdi. Zira usul-u fıkıhta bir şeyin illet olabilmesi için illetin bulunduğu her yerde hükmün bulunması gerekir, hükmün bulunduğu her yerde illetin de bulunması gerekir. Fakat biz fıtratı veya Tanrı'nın yarattığı şeyi değiştirme babından değerlendirilebilecek pek çok hususun haram olmadığını görüyoruz. Aynı şekilde evrende de örneğin Allah ağacı yarattı diyelim. Biz o ağaçtan hareketle ağacın fıtratını değiştirerek oradan mobilyalar, farklı pek çok şey yaparız. Yani demem o ki Allah'ın yarattığı şeyi aynen korumak, Allah'ın yarattığı şeye asla müdahale etmemek şeklinde bir düşüncemiz yok. Bunun pek çok istisnası, farklı helal diyebileceğimiz farklı kalemleri veya hususları vardır. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı şeyi mutlak anlamda değiştirmenin haram olduğunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde anne karnında cenin olarak var olan bir bebeğin diyelim, bazı şeylerinde sağlık anlamında bazı şeylerinde problem olması durumunda ona müdahale edip olumlu anlamda onu değiştirmenin haram olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa bunu da bir fıtrata, Allah'ın yarattığı bir şeye müdahale olarak mı değerlendireceğiz? Yani sonuç olarak Allah'ın yarattığı şeylere asla müdahale edilmez veya Allah'ın yarattığı şeylere müdahale edip değiştirmenin kesin haram olduğunu söyleyemeyiz. Bunları ancak şöyle değerlendirebiliriz. Fıtraten doğal olan şeylere müdahale eğer zararlı ise hem toplum açısından hem birey anlamında zararlı bir şeyse bunun en azından mekruh olduğunu, kötü bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada şuna da temas etmekte yarar olacaktır. Allah'ın yarattığını değiştirmeme şeklinde gündeme gelen ayet ve hadisleri Mücahit başta olmak üzere tabi'in ulemadan bir kısmı bunu Allah'ın dini olarak yorumlamış. Yani Allah'ın dinini değiştirmeyin şeklinde bunları değerlendirmiştir. Bazıları da ilgili ayet veya hadisleri hayvanların doğurganlık özelliğini gidermek, bu anlamda onları hadım etmek ve benzeri şekilde yorumlayanlar da var. Özellikle Malikiler böyle yorumlamasına rağmen bu eylemin haram olduğunu değil, mekruh olduğunu ifade ederler. Yani diğer bir deyişle
Allah'ın yarattığını mutlak anlamda fıtratı değiştirme olarak algıladığımız zaman ki pek çok ulema veya pek çok alim böyle anlıyor. Böyle anladığımızda bunun illet olmaya elverişli bir vasıf olmadığını bilmemiz gerekir. Zira pek çok yerde Allah'ın yarattığı şeyi değiştirdiğimiz için bunu mutlak şekilde Allah'ın yarattığı şeylere müdahale edilmeyeceği bağlamında değerlendirmemiz mümkün değildir. Ancak doğada var olan yani doğal şekilde olan şeylere olumsuz anlamda müdahale etmenin mekruh olduğu veya kötü olduğu, çok büyük zararlara sebebiyet verirse haram olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Allah'ın yarattığı şeyin değiştirilmesi bağlamında zikredilen ayet ve hadisler din bağlamında değerlendirilirse ki Mücahit ve İbrahim gibi tabi'in neslinden bazı alimlerin böyle yorumladığını görüyoruz. Eğer Allah'ın dinini değiştirmek şeklinde yorumlanırsa zaten mevzu bahis edilen bizim konumuzla ilgili olmaz. Orada gündeme gelen Allah'ın dinini değiştirmemektir. Eğer ilgili ayet veya hadisler hayvanların hadım edilmesi veya hayvanların doğurganlık özelliğini ortadan kaldırma şeklinde değerlendirirse bunu haram gören ulema olduğu gibi Malikiler gibi bunu mekruh olarak da görenler mevcuttur. Eğer kaşları aldırmak Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmek olarak değerlendirilirse ki bazı alimler veya bazı düşünürler böyle değerlendirmiş ki ben ilgili hadisin farklı şekilde yorumlanması gerektiğini ifade etmiştim. Buna rağmen Hanbeliler için de işte kadının kendi kocası için süslenmesi, kaşlarını belli şekilde düzeltmesi ve benzeri bazı uygulamalarda bulunmasında bir beis olmadığına dair bir görüş de mevcut. Elbette Taberi gibi bazı alimler kadının dahi sakalının çıkması durumunda sakallarını kesemeyeceğini, çünkü Tanrı'nın onu böyle yarattığını, Tanrı'nın yarattığı şekilde onun baki kalması gerektiğini, onda asla bir değişimin söz konusu olamayacağını iddia eden alimler mevcut olsa dahi Nevevi gibi bazı hukukçular ise özellikle kadının sakalı çıkması durumunda bunun alınmasına bir beis olmadığı, bunun da ötesinde bunun müstahap olduğunu vurguladığını görüyoruz. Aslında buna benzer bir rivayet Hazreti Ayşe'den de yani o dönemde de Hazreti Ayşe'ye hitaben aktarılan bir hadiste de zikredilir. Bir kadın Hazreti Ayşe'ye gider işte yüzünde bazı kıllar olduğunu, kocası için bunları çekmesine bir beis olup olmadığını sorar. Hazreti Ayşe de yüzündeki bu kılları çekmenin bir beis doğurmayacağı, kocası için bunu yapmasının iyi olacağını ve ona bunu yapmasını emrettiğini görüyoruz. Yani diğer bir ifadeyle Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmek, fıtratı değiştirmek gibi mutlak bazı veya genel bazı illetler ve gerekçeler dolayısıyla bu tarz uygulamaların haram olduğunu söylemek kendi içinde tutarlı olmaz. Aynı şekilde yine Ahmet bin Hanbel tarafından aktarılan bir rivayette bunların haram olduğunu belirttikten sonra illa min dain kaydına yer verilir. Yani bir hastalık veya benzeri bir durumda işte kılları çekmek, dövme yaptırmak ve benzeri şeylerin helal olduğu ifade edilir. Yine bazı hukukçular bunu daha açık ifade ederler. Derler ki insanın vücudunda bir özür, bir mazeret, bir ayıp olması durumunda bu tarz şeyleri yapmasında herhangi bir beis yoktur derler. Yani diğer bir ifadeyle fıtratı değiştirmek veya Allah'ın yarattığı şeyi değiştirip bunu mutlaklaştırıp kesin haram olduğunu söylemek pek uygun değil. Ancak bu tip durumlarda daha önce ifade ettiğimiz üzere insana veya topluma ciddi zararları söz konusuysa buna mekruh veya haram demek mümkündür. Zira bir hastalık veya bir mazeret olması durumunda bunların yapılmasının tamamının caiz olduğunu ifade eden, caiz olduğunu savunan alimler mevcuttur.